Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Acı yavşan ya da Latince adıyla Teucrium polium, ballıbabagiller yani Lamiaceae ailesinin bir üyesi olan Teucrium cinsinin dünya genelinde yaygın yetişen 300 kadar türü arasında en yaygın bilinen türlerden biridir. Hatta bitki günlüğümde daha önce dalakotu olarak bilinen yakın akrabası Teucrium camedris'i kısaca tanımıştık. Eğer merak ederseniz dalakotun anlattığım videonun linkini videonun açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Acı yavşana dönecek olursak bitkinin adı olan Teucrium, Truva kralı Teucrius'a ithafen konulmuştur. Soyadı olan Polium ise antik Yunan dilinde gri ya da kül rengi anlamlarına gelir. Bu ismin verilme nedeni bitkinin gri renkli tüylerle kaplı yapraklara sahip olmasıdır. Türk botanik literatüründe acı yavşan olarak tanımlanmış olsa da kurt elması, adaçayı, tüylü kısa mahmut gibi yöresel isimlerle de tanınır. Akdeniz havzasına özgü bir bitki olarak Türkiye, İran, Irak, Mısır, Fas, Tunus, İsrail ve Yunanistan gibi ülkelerde yaygın yetişir. Kurak ve taşlık yamaçlarda veya kireçli ve drenajı yüksek kıraç topraklarda deniz seviyesinden 1500 metreye kadar yüksekliklerde görülebilir. Bitki 18. yüzyılda keşfedilerek dünya botanik literatürüne girmiştir. Onu yine başka videolarda anlattığım yavşan otları yani Veronica türleriyle de karıştırmamak gerekir. Merak edenler için yavşan otu videolarının linklerini de videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Acı yavşan küçük grimsi yeşil, tüylü ve aromatik kokulu yapraklara sahiptir. Beyazdan pembeye farklı renklerdeki çiçeklerini Mayıs ve Temmuz ayları arasında sergiler. Bitki tohumlarını Ağustos ve Eylül aylarında olgunlaştırır. Acı yavşan çok yıllık bir bitkidir ve ortalama 3-4 yıl kadar yaşar. Çalı formunda sürünücü ve yara örtücü özellikler gösterir. Kuraklığa dirençli olsa da sukulent gibi etli yapraklara sahip değildir. Çiçeklerine ilgi gösteren arı ve küçük sinek türleri sayesinde çiçeklerini tozlaştırır. Acımsı tadı nedeniyle otçul hayvanların uzak durduğu acı yavşan, içerdiği antibakteriyel kimyasallar nedeniyle zararlı organizmaları da uzak tutan bir bitkidir. Acı yavşan, ballıbabagiller ailesinde yaygın görüldüğü üzere yüksek dozlarda tüketildiğinde karaciğer hasarına yol açan, yani hepatotoksik bir türdür. Genellikle bitki çayı karışımlarına eklenerek tüketilen acı yavşan, çok fazla tüketmemek kaydıyla az çok güvenli bir bitki sayılır. Bitki toplanıp kurutulduğunda uçucu zararlı kimyasalların büyük bir bölümü giderilmektedir. Acı yavşan içeren bitki karışımları sindirimi kolaylaştırmak, soğuk algınlığını iyileştirmek, adet düzensizliklerini gidermek ya da mideyi rahatlatmak için kullanılır. Acı yavşanın antioksidan, iltihaplanma giderici ve yatıştırıcı etkileri vardır. Her ne kadar adaçayı yani bir salvia türü olmasa da hafif acımsı, keskin kokulu bir bitki olup bitki çayı olarak kullanıldığından ona halk arasında adaçayı da denmiştir. Bitkinin uçucu yağının sorunlu ciltlerin temizliğinde kullanılan tonik, merhem veya sabunlarda nadiren kullanıldığını da görebilirsiniz. Acı yavşan küçük çalı formu nedeniyle fazla sulama imkanı olmadığı bahçelerde peyzaj amaçlı olarak kullanılabilir. İlkbaharda ekilen tohumları aracılığıyla çoğaltılabilen acı yavşan, ayrıca yaz ortasında alınan yarı odunsu çeliklerle de köklendirilir. Kök çürümesi konusunda hassas olan bitki az miktarda sulanmalı, sulandıktan sonra toprağın kurumasına izin verilmelidir. Güneşli ve sıcak konumlarda yetiştirilmesi gerekir. Bahçecilikte çok yaygın kullanılmadığı için acı yavşan herhangi bir kültür çeşidi ya da ödüllü bir varyetesi olmayan kendi halinde bitkidir. Ticari olarak kullanımında da yetiştirilmek yerine çoğunlukla doğadan toplanır. Hatta Tunus'ta bu durum fazla abartıldığından Tunus hükümeti bir ara bitkinin doğadan toplanmasını yasaklamıştır. Bitkiye bu kadar düşkün olunmasının sağlık dışında başka gerekçeleri de var. Dilerseniz şimdi biraz bunlara da değinelim. Acı yavşan Anadolu, Mezopotamya ve Orta Doğu'da cinleri uzaklaştırdığına ve nazardan koruduğuna inanıldığından tılsım olarak da kullanılmış bir bitkidir. Arap kültüründe şifalı bir bitki olarak kabul edilir. Pers kültüründe ise kutsal bitkilerden biri olarak görülür. Bitkinin kurutulan yaprakları, kötücül görünmeyen varlıkları kovmak için yapılan ritüellerde tütsü olarak yakılır. Bu inanışa göre kötü ruhlar ve cinler acımsı ve yoğun kokulardan uzak dururlarmış. Bu nedenle acı yavşan da tıpkı nane, adaçayı, sarımsak ya da daha önce bir başka videoda anlattığım güzellik gibi cin kovucu olarak kabul edilirler. Tabii cinlerin sarımsaktan uzak durup da onun akrabası soğanı sevmesi de başka bir enteresan. Anadolu'da lohusa kadınları al basması denen kötücül varlık saldırısından korumak, büyüleri çözmek ve cin musallatına uğramış kişileri bu durumdan kurtarmak için acı yavşan farklı şekillerde kullanılırmış. Bazı Türkmen ve Yörük topluluklarında gece uykularından korkarak uyanan çocukların da yastık altına acı yavşan koyarlarmış.
Bir evden cinleri uzaklaştırmak ya da yaklaşmamalarını sağlamak amacıyla duvarlara kurutulmuş acı yavşan demetleri asılır, mekan bitkinin kokusu kullanılarak arındırılmış. Bitkinin gümüşümsü gri yapraklara sahip olmasının da bu inanışlara sebep olduğu söylenebilir. Keza gümüş saf kabul edilen bir metaldir ve birçok kültürde kötülükleri uzak tutmaya inanılır. Acı yavşan çiçeklerin dilinde de şifa ve korunma anlamlarını taşır. Bitkiyi rüyada görmek yakın zamanda sağlıkla ilgili güzel bir haber alınacağı ya da yaşlı ve bilgi bir kişinin öldüğüne kulak verilmesi gerektiği şeklinde yorumlanır. Acı yavşan detaycı ve sağlığına düşkün Başak Burcu'nun bitkilerindendir ve Merkür gezegeniyle ilişkilendirilir. Eski bir İran efsanesine göre Zerdüşt, çöl sıcaklığında susuzluktan bayılmak üzereyken bu bitkiye rastlar ve onun şifalı özelliklerini keşfeder. İyi düşünce, iyi söz, iyi davranış ilkelerine dayalı Zerdüştlük inancının kurucusu olan Zerdüşt'e göre peygamberi olduğu Tanrı Ahura Mazda bu bitkiyi özenerek yaratmıştır. Öyle ki sadece gerçek bilgeler ondaki kutsallığı görüp fark edilir. Günümüzde ise İran'da Sağlık Bakanlığı karaciğer yetmezliği vakalarındaki artış nedeniyle vatandaşlarını bu bitkinin çayını aşırı tüketmemeleri konusunda uyarıyor. Zerdüştlüğün 3000 yıl öncesine dayandığı düşünülürse ya eski insanlar bugünkü insanlara kıyasla daha sağlam karaciğerlere sahiptiler ya da bugün olduğu kadar uzun yaşamıyorlardı. Gerçek her ne olursa olsun değişmeyen tek şey insan ve bitkiler arasında zaman zaman farklılaşanın daima sürüp giden sayısız hikayenin olması. İşte acı yavşan da bu hikayelerden sadece biri.